Merhaba arkadaşlar. Dikkat sadece sorularda değil, aynı zamanda gerçek hayatta da son derece önemli. Çünkü bazı kötü niyetli kişiler dikkatsizliğinizden faydalanarak sizi tuzağa düşürmek isteyebilirler. Bu videoda size çeşitli sorular soracağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Diyelim ki size iki tane eski para gösterdim. Paralardan bir tanesinin üzerinde M.Ö. 50 yılı yazıyor. Diğerinin üzerinde ise Sultan 1. Mahmut yazıyor. Sizce bu paralardan hangisi sahte? Paraların ikisi de sahte. M.Ö. 50 yılında yaşayan insanlar henüz milat diye bir şey bilmiyorlardı. Ayrıca Sultan 1. Mahmut hüküm sürerken de ona sadece Sultan Mahmut diyorlardı. Çünkü 2. Mahmut gelecek mi gelmeyecek mi belli değildi. Eğer doğru cevap verdiyseniz, yani ikisinin de sahte olduğunu anladıysanız, sınırlar dışında düşünebiliyorsunuz. Yani soru sanki biri gerçek biri sahte gibi sorulmasına rağmen siz ayrıntıyı fark ettiniz ve doğru cevap verdiniz. Dikkatli ve zeki birisiniz. Eğer sadece bir tanesini bildiyseniz, yani sadece bunlardan biri sahte dediyseniz eğer, o zaman çok dikkatli değilsiniz ve size verilen sınırlar içinde kalıyorsunuz. Size verilen alternatiflerin dışına çıkabileceğinizi unutmayın. Eğer cevap veremediyseniz değerlendirme alanında eksiklikleriniz var. Cevapta açıkladığımız gibi milattan önce insanlar bunun milattan önce olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü milat diye bir şeyden haberleri yoktu. Aynı şekilde mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasında, İkinci Dünya Savaşı daha olmadan önce de insanlar bu savaştan Dünya Savaşı olarak bahsediyorlardı. Çünkü daha İkinci Dünya Savaşı olmamıştı. Daha dikkatli olun. Bir tane pimpon topunuz var ve pimpon topunuz yaklaşık 40 santim derinliğinde ve betona gömülü bir borunun içine düştü. Yanınızda tenis raketiniz var, ayakkabı bağcıklarınız var, bir şişe suyunuz var, anahtarınız var ve cüzdanınız var. Topu bu borunun içinden nasıl çıkartabilirsiniz? Bu arada elinizde boruya sığmıyor. Suyu eğer borudan içeri dökerseniz su topu kaldıracaktır. Bu şekilde topu dışarı çıkartabilirsiniz. Doğru cevap verdiyseniz eğer pratik çözümler bulabiliyorsunuz. Elinizdekileri doğru bir şekilde değerlendirdiniz. Elinizde birçok şey vardı ama sizin işinize yarayacak tek şey suydu ve siz de doğru kullandınız. Pratik bir zekaya sahipsiniz. Eğer cevabı bulamadıysanız belki elinizdekilerle çözüme ulaşabileceğinizi biliyordunuz ama doğru adımları atamadınız. Gayret etmeye devam edin. Bu soruya belki doğru cevap veremediniz ama belki sonraki sorulara doğru cevap vereceksiniz. Çok daha ince düşünün ve sorulara doğru cevap verin. 4 tane metal zincirimiz var ve her zincirinde 3 tane halkası var. Bu zincirleri birbirine bağlayıp 12 halkadan oluşan bir çember yapmak istiyoruz. En az kesimi yaparak bu çemberi nasıl yaparız? Sadece 3 kesime ihtiyacımız var. Zincirlerden birinin tüm halkalarını kesin ve bunları geri kalan zincirlere bağlayın. Bu şekilde geniş zincirimizi oluşturmuş olacağız.
Eğer doğru cevap verdiyseniz soruları görselleştirme konusunda iyisiniz. Bir anda zihninizde soruyu görselleştirdiniz ve cevabı buldunuz. Zekanızı gayet etkili şekilde kullanıyorsunuz. En az eforla doğru çözüme ulaştınız. Zeki birisiniz. Eğer çözümü bulamadıysanız verilerin fazla olması kafanızı karıştırıyor. Belki de rakamlarla aranız iyi değil. Soruları daha basit görmeye çalışın ve pratik şekilde çözmeye gayret edin. Bunun için zeka soruları çözmek işinize yarayabilir. Yalnız soruları çözdükten sonra eğer cevap veremezseniz mutlaka geri dönün ve neden cevap veremediğinizi, eksiklerinizin nerede olduğunu görmeye çalışın. Hamdi bir dağa tırmanmaya karar verir. Gün doğarken dağın dibinden tırmanmaya başlar ve gün batarken zirveye ulaşır. Geceyi orada geçirir ve çıktığından daha hızlı bir şekilde aşağı iner. Gün batmadan aşağı varmış olur. Bir arkadaşı ona inerken de çıkarken de günün bir anında aynı noktada bulundun der. Hamdi günün hangi anında, hangi noktada bulundu? Bunu nasıl öğreniriz? Hamdi'nin arkadaşı ikinci gün Hamdi inmeye başladığı anda dağa tırmanmaya başlar. Hamdi'nin bir önceki gün tırmandığı hızla. İki adamın karşı karşıya geldikleri nokta ve zaman aradığımız zaman ve noktadır. Soru biraz karışıktı. Eğer bu soruyu doğru cevapladıysanız zekanız gerçekten iyi çalışıyor. Eminim iş hayatınızda ya da okul hayatınızda son derece başarılısınız. Bu zekanızı iyi yönde kullanın. Hem kendinize hem de insanlara yardım edin. Bu arada eğer çok fazla çalışmadan başarılı olan bir insansanız, yani zekanızdan dolayı başarılı oluyorsanız eğer, hemen çalışmaya başlayın. Çünkü sadece zekanıza güvenerek sürekli ilerleyemezsiniz. Mutlaka bir yerde sıkıntı yaşamaya başlayacaksınız. Bu yüzden mutlaka çalışmaya başlayın. Eğer alternatif cevaplar verdiyseniz bunları yorumlara yazın. Belki de bunun başka çözümleri de olabilir. Yazın, görelim ve bu cevapları tartışalım. Sonuca ulaşamadıysanız eğer, yani doğru cevabı eğer bulamadıysanız, belki de kafanız karışıktı bugün, belki de bugün havanızda değildiniz. Daha dikkatli olun ve sonraki bilmecelerde başarılı olun. Cevap veremediyseniz, belki de çözüme ulaşacak bir yol bulamadınız. Eğer kestirip atmadıysanız, bu yine de güzel bir şey. Uğraşmaya devam edin, başaracaksınız. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza sık sık shorts videoları koyuyorum. Bunlar yaklaşık 45 saniye, 1 dakikalık videolar. Bunları da göz atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.